Arkadaşlar merhaba, ben Ferman Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ücretsiz harika bir uygulamayla sizlerleyim. Flux 2 Klein 9 milyon parametreli yapay zeka uygulamamız. Bunu her zamanki gibi Hugging Face Space üzerinden ücretsiz olarak ve sınırsız olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Daha önce izlemeyenler varsa Hugging Face videomu izleyebilir. Buradan nasıl kredi alacağınızı, nasıl ücretsiz olarak kullanabileceğinizi anlattım. Bu videoda da kısa olarak geçeceğim bunu arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de tamamen ücretsiz ve sınırsız olarak Flux 2 Klein 9 milyon parametreli yapay zeka aracını buradan kullanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi buraya nasıl girdim ben? Bakın Flux 2 Klein yazıyor burada. İsterseniz buradan hatta Space sekmesine geleyim arkadaşlar, siz de görün. Hugging Face sitesi bu. Bunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu açıklamaya da yazacağım. Ayrıca bakın burada Space diye bir sekme var. Burada. Buraya giriyorum. Burada haftanın en çok kullanılanları, yani haftanın gözde yapay zeka araçlarını burada görebilirsiniz. Şu anda bakın 111 beğeni ile Flux 2 Klein burada üzerine tıklıyorum. Yani Flux'u biliyorsunuz arkadaşlar. Uzun yıllardır bu sektörde text to image konusunda gayet iyidir, başarılıdır. Ben de devamlı kullanıyorum. Son zamanlarda biliyorsunuz Nano Banana Pro çıkmıştı. Onu kullanıyorduk ama şu an Flux 2 Client'da bize böyle bir hizmet veriyor. Ücretsiz bir hizmet veriyor. Buradan kullanabiliyoruz. Bunu lokal olarak da kurabiliyoruz. Hatta bakın burada sekmem açık One GP. Orada da birkaç test ettim. Ama tabii ekran kartımız çok yetersiz olduğu için bunu Hugging Face üzerinden yine sınırsız kullanacağız. Arkadaşlar buradan giriş yaptık. Gördünüz, buradan girişimizi yaptık. Hemen ne yapıyoruz? Buraya bir prompt giriyoruz. Hatta şöyle önce hemen kısaca bir tanıtayım. Zaten çok karışık değil. Ama yine de bilmeyenler olabilir. Buradan bakın, input image sekmesi var. Hatta şurayı açayım böyle. Şimdi burası prompt gireceğimiz yer arkadaşlar. Şöyle yazayım hemen. Prompt girilecek yer. Buraya prompt gireceğiz. Buradan bir tane fotoğraf seçeceğiz. Bakın burada benim hazırlamış olduğum birkaç fotoğraf var. Daha önce de bunu kullanmıştım. Böyle bir fotoğraf seçiliyoruz. Bakın burada 4 steps ve 50 steps olarak iki tane mod seçeneğimiz var. Burada 4 steps benim için gayet yeterliydi. Çünkü hızlı ve daha az kredi kestiği için biz buradan bunu seçeceğiz. Bakın bu kredi konusundan bahsedeceğim. Evet, tamamen ücretsiz ama bakın burada 4 dakikaya kadar üretim yapabiliyoruz. Yani bu bize atıyorum 14 saniye 15 saniye süresinde bir üretim yapıyor. Biz burada işte 15 saniyeyi toplayın her bir üretim için 4 dakika olana kadar ücretsiz yapabiliyoruz. Daha sonra buradan çıkış yapıp tekrardan girdiğimizde bir 4 dakika daha kazanacağız arkadaşlar. Bunu da burada bilin. Yani o yüzden 4 steps gayet güzel, başarılı. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın burada seed değerleri falan var. Bunlarla isterseniz oynayabilirsiniz. Veya burada bakın white, height, işte genişlik, yükseklik falan, bunlara dokunabilirsiniz arkadaşlar. Şu alt tarafa dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde kalsın çünkü adamlar bunu Flux 2 Klein'ı bu şekilde eğitmişler. Yani şu an en iyi performansı burada verecektir. Hem kredimiz de tükenmez. Arkadaşlar az çok anlamışsınızdır umarım nasıl kullanacağınızı. Hemen buradan birkaç test yapalım. Gerçekten hani Nano Banana Pro'yla yarışır diyebilirim. Daha önceden Nano Banana Pro kullanıyordum. Hala da kullanıyorum ama şimdi bunu test aşamasındayım. Test ediyorum. Yani sonuçlar mükemmel. Gerçekten mükemmel, başarılı, hem de ücretsiz. Bakın önce Türkçe yazacağım. Daha sonra her zamanki gibi İngilizceye çevirip bir de öyle test edeceğiz. Bir tane fotoğraf eklemiştim. Bu fotoğraf kalsın. Hemen Türkçe yazıyorum. Kadın bir kafede diyelim. Kafede oturur ve kahve içer. Hemen böyle basit bir prompt yazacağım. Kahve içer. Kameraya bakarken. Kameraya bakarken değil, bakar diyeyim böyle. Çok basit bir prompt yazdım. Siz de böyle bir test yapabilirsiniz. Bakın şu an burada GPU çalıştı. Yani Hugging Face üzerindeki ekran kartımız çalıştı. Hemen üretti. Görüyor musunuz? Ya mükemmel yani. Hemen üretti. Ha, burada bir hata var. Bu hatayı ilk defa karşılaştım. 2 tane kahve bardağı koymuş. Normalde öyle yapmazdı. Hatta şöyle diyeyim. Tekrardan bir çalıştırayım. Bakın. Benim her çalıştırmam burada 17 saniye. Görüyor musunuz? Yani bu 17 saniye dolacak. Dolduktan sonra bakın burada ben daha önce üretim yapmıştım. Burada 4 dakikayı bulduğu zaman bu sistem kapanacak. Yani biz başka bir mail ile giriş yapacağız. Onu da göstereceğim arkadaşlar videonun sonunda. Bakın gayet güzel böyle buhar falan eklemiş. Ama kahveyi yine yapamamış. Şimdi bunu bakın bir de böyle yapacağım. Evet, bakın gayet güzel. Bu şekilde düzenlemeler yapabiliyor. Veya ne diyelim buraya? Bak İngilizce daha başarılı oldu. Ama Türkçe de başarılıydı. Kadın parkta oturur diyelim. Oturur yanında
Ne olsun? Küçük bir köpek var. Bakın Türkçe yazdım direkt arkadaşlar. Buradan run dedim. Hemen burada 17.9 saniyede üreteceğini bize söylüyor. Bu damıtılmış bir model arkadaşlar. Klein. Araştırırsanız görürsünüz. Yani ama güzel çalışıyor yine de ona rağmen. Yani tam Flux 2 değil bu. Damıtılmış bir model. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Gayet başarılı ve Türkçe yazdım yani. Türkçe yazdığım halde bu şekilde bize geri dönüşler verdi. Ben çok başarılı buldum. Hemen kontrol ediyorum bakalım. Evet, burası dolmamış. Bazen geç gösterebiliyor ama zaten dolduğu zaman üretim yapamayacağız. Üretim yapamayınca da size nasıl farklı farklı üretimler yaparsanız, farklı farklı maillerden giriş yaparsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Önce birkaç test yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan çarp işaretine bastım. Tamam, kapattım. Hemen buradan aynı fotoğrafı yüklüyorum. Onu yükleyeyim. Şimdi burada bakın bir fotoğraf daha yükleyeceğim. Burada da ne yükleyeyim? Demin köpek dedik. Bir köpek fotoğrafı daha yükleyeyim. Bakın bu köpeği kendi koymuş ama ben bunu eklememiştim. Çok da benzemiş. Denk mi geldiğini bilmiyorum. Sadece prompt yazdım. Kadın kafede otururken 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 de mi? Oturur. Kucağında köpek var. Şimdi bunu böyle bir test edeceğim. Direkt algılayacak mı? Yoksa buraya bir şey daha gireceğiz arkadaşlar. Ama siz de görün. Böyle yazdığınca ne oluyor? Hep beraber bakalım. Bunları ekleyecek mi? Bakalım görelim. Normalde burada yer veya yön belirtmemiz lazım. Mesela foto 1'deki kadın veya foto 2'deki köpek diye belirtmemiz gerekiyor. Ama böyle de bir deneyelim, algılayacak mı? Evet, bakalım kaç saniye? 17.8 saniye diyor burada. Tabi arka planda bir işlem yapıyor arkadaşlar. Sonuçta bu da bir GPU ile çalışıyor. O yüzden birkaç işlem yapıyor. Daha sonra buradaki 17 saniye, 17.8 saniye üretim zamanı geliyor. Bakın arkadaşlar, evet, oldu mu? Olmuş. Gayet güzel. Bakın. Hiçbir şey demeden yaptı. Görüyor musunuz? Yani burada şu belirtmedim ama siz eğer hatayla karşılaşırsanız, ki muhtemelen olacaktır. Şöyle diyeceğiz. Foto 1'deki kadın kafede ve oturur ve foto 2'deki köpeği diyelim arkadaşlar. Yazamadım. Köpeği hı, kucağına alır diyelim. Hatta şöyle kucağında köpek var demeyeyim de. Kucağına alır. Bakın. Run. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın burada GPU çalıştı diyor. Buradan da test edebilirsiniz. Yani görebilirsiniz çalışıp çalışmadığını. Çok güzel ya, ben çok beğendim. Yani bayağı bir test ettim. Bakar mısınız? Harika. Yani yüzleri falan bozmamış. Yüz referansı gayet güzel. Köpek gayet tutarlı. Gördünüz mü? Çok iyi. Yani Nano Banana Pro'ya gerek kalmayacak arkadaşlar. Flux güzel bir iş başarmış. Şimdi buraya bir fotoğraf daha ekleyeceğim. Bakalım. Ne yapsın bu kadın? Bir de şunu giysin. Kadın. Bakın şuradan devam edeceğim. Türkçe yazıyorum hala. Çünkü bir sorunla karşılaşmadık. Foto 1'deki kadın. Foto. Bakın burada. Foto 1 kadın. Foto 2 köpek. Foto 3 işte kazak diyelim. Foto 1'deki kadın. Foto 2'deki kazağı diyelim. Giysin. Giysin. Bir de yazabilsem. Giysin. Ve kafede otursun. Orada bir anlam bozukluğu oldu. Otursun ve dedim arkadaşlar. Hatta bunu şöyle V değil de silip buradan bir bu şekilde virgülde bırakırsanız foto 2'deki köpeği kucağına alır. Tam alır kalsın. Hiç oynamayacağım. Bakalım. Bu arada hala üretim yapabiliyoruz. Ben bayağı test etmiştim. Son üretimimiz olabilir veya yapamayabilir çünkü saniyemiz gidiyor. Bakın. Evet arkadaşlar, rengi tam belki tutturamamış olabilir. Yani burada çünkü foto 1'deki o ambiyansı, ortam ışığını aldığı için biraz rengini ona çevirmiş sanki burada. Ama geri kalan gayet güzel. Çok başarılı. Hemen bunu arkadaşlar bakın burada DeepL'la tekrardan İngilizceye çevireceğim. Üretim yapamayacağım muhtemelen. Kredimiz tükendi ama tükensin de göstereyim. Heh, evet, şu an kredi tükendi. Arkadaşlar daha önceki Hugging Face videolarımda nasıl ücretsiz üretim yapabileceğimizi göstermiştim. Ama
tükendiği için hemen şunu bir kopyalayayım buradan. Hatta kopyalamayacağım ya, başka bir prompt yazarız. Bakın buradan sign out dedim, çıkış yaptım arkadaşlar. Beni buraya attı. Yani ana sayfa gibi düşünün. Login dedim. Burada daha önceden çeşitli maillerle, temp maillerle ben giriş yapmıştım. Yani bakın burada tekrardan Zero GPU sıfırdan başladı. Yani bir 4 dakikaya kadar bayağı bir üretim yapabileceğiz. Hani bunu nasıl yaptın diye soranlar varsa arkadaşlar, hemen buradan böyle bir şey yapıyorum. Yeni bir sekme açıyorum. Bakın temp mail. Bu temp maillerle arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Hani kopyalıyorsunuz, daha sonra oraya kayıt oluyorsunuz. Kaydedin siz. Arka arkaya benim gibi böyle tıklayın tıklayın üretin. Herhangi bir sınırla karşılaşmayacaksınız bu şekilde. İstediğiniz kadar üretim yapabilirsiniz. Muhtemelen o bir gün sonra falan da zaten sıfırlanıyor. Ertesi gün tekrardan üretim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olayım. Tekrardan bakın bunu da görün. Space'ten girdim. Flux 2 Client 9B'ye geldim. Ücretsiz üretim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan ne yapalım? Böyle bir modelim daha vardı. Bunu ekleyeceğim. Daha sonra bu modelim şu modelimle, tamam mı? İkisi bir kafede dursun. Test edeceğim çünkü bakalım performansını merak ediyorum. Hatta bir de şu gözlüğü giysin. Ne olacak bilmiyorum. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Bakın foto 1'deki, yine Türkçe yazacağım, kadın ve foto 2'deki kadın bir kafede oturup kahve içerler dedim. Ve hatta ve demeyeceğim. Foto kim giysin? Birdeki kadın. Foto birdeki kadın. Foto hangisiydi bu gözlük? 3'deki gözlüğü taksın. Dur bakalım anlayacak mı? Dediğim gibi İngilizce promptlarda çok daha başarılı ama siz görün. Herkes İngilizce bilmeyebilir. En azından bir performansını da test etmiş oluyoruz bu şekilde. Evet, şu an arka plana aldı. Böyle ilk açılışta farklı bir mail adresiyle girdiğim için biraz daha fazla bekletebilir ama genel anlamda çok hızlı. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Çok güzel ya. Ne oldu gözlük? Ben yanlış mı yazdım? Foto 2'deki kadın, foto 1'deki kadın, foto 3'teki gözlüğü taksın dedim ama burada buna taktı. Hatta bunu şöyle yapayım. Tamam. Tam anlamamış olabilir. İngilizce olarak değiştireceğim. Burada foto 1 değil de image 1 olarak İngilizce'de yazarsanız biraz daha başarılıydı arkadaşlar. Yani promptu detaylandırabilirsiniz. Siz daha güzel promptlar yazabilirsiniz. Deneyin, bunu test edin. Çok başarılı, çok güzel. Yani ben çok beğendim. Hatta bakın burada dedim ya, One GP açık. Orada da kurmaya çalışıyorum. Evet, ikisine de birden gözlük giydirdi. Burada. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar tekrardan bunu bir Türkçe'ye çevireceğim. Tamam mı? Birkaç oynama yapacağım sizle. Fotoğraf 1'deki kadın ve fotoğraf 2'deki kadın bir kafede oturmuş kahve içiyorlar. Hatta şöyle diyeceğim. Bakın bunu siliyorum. Tamam mı? Şöyle deneyeyim. Foto 1'deki kadın önce şunu diyeceğim. Foto 3'deki gözlüğü takar ve fotoğraf kalsın. 2'deki kadın ile bir kafede oturmuş kahve içiyorlar diyelim ya. Direkt basalım bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ya istemlerin yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani değiştirince farklı sonuçlar verebiliyor. Çünkü biz bunu ücretsiz olarak kullanıyoruz. Daha bunun bir arayüzü yok şu an için. Flux'un Black Forest Labs kendi sitesinde var sadece. Orası da biliyorsunuz ücretli. Evet. İstediğimizi yaptı mı? Foto 1'deki kadın. Tamam. 3'teki gözlüğü takıyor. Ve foto 2'deki kadınla kahve içiyorlar. Gayet güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani herhangi bir deformasyon yok. Herhangi bir bozulma yok sanırım. Şöyle bir kameraya baksınlar. Yüzlerini görelim. Değil mi? Yani yüzlerde bozulmuş mu kameraya? Baksınlar diyelim. Evet. En azından yüzleri bozuldu mu, bozulmadı mı? Yani onu daha net görebiliriz diye bu istemi yazdım. Siz çeşitli promptlar yazabilirsiniz arkadaşlar buraya. Ben sadece nasıl işlediğini size burada göstermek için böyle bir video çekiyorum. Videoyu da beğenirseniz arkadaşlar çok ama çok mutlu olurum. Evet. Güzel. Gayet güzel. Bakın. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar üçlü fotoğraflarda başarılı. Görüyorsunuz, canlı canlı test ediyoruz.
Bir tane daha ekleyeceğim. Ben bir başka fotoğraf kullanmıştım ama onu bozmuştu. Çok anlamamıştı. Şöyle şu fotoğrafı bir ekleyeyim. Yani 4 olunca biraz bozuyor gibiydi. Foto 2'deki kadın. Şimdi yerler ne oldu? Foto 4 mü oldu? Foto 4'teki kazağı giyer. Giyer. Şimdi ne dedik? Benim de kafam karıştı. Foto 1'deki kadın. Evet. Foto 3'teki gözlüğü takar. Ve fotoğraf 2'deki kadın. Fotoğraf 4'teki kazağı giyer. Şimdi dedik buraya bir virgül bırakacağım. Bir kafede oturmuş kahve içiyorlar, kameraya baksınlar. Bakalım. Sonuçta fotoğrafları dörtledik. Nasıl bir edit yapacak ben de merak ediyorum. Bir tane yapmıştım, bozmuştu. Sizin şansınıza inşallah güzel bir sonuç alırız. Hmm, dur bakalım. Evet, güzel. Gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel. Şansınıza bu sefer bozmadı. Bir daha bir şey ekleyelim mi? Ne ekleyelim? Ne ekleyelim? Ne ekleyelim? Em, biri daha mı olsun? Biri daha olsun olursa. Foto 5'teki kadın masaya çiçek bırakır diyelim. Biraz saçma bir prompt oldu ama test amaçlı. Yani bunda da başarılı sonuç verirse helal olsun. Gayet güzel. Bunda ürün giydirme falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu? Evet. Herhalde biz bozduk. Ben ne demiştim? Hmm. Yani işte 4 fotoğrafla falan denemeniz çok daha iyi arkadaşlar. Yani burada bir yüzü değiştirdi falan filan bir şeyler oldu. Bazen öyle olabiliyor. Şimdi arkadaşlar promptumu sileyim. Videoyu çok uzatmayacağım ama buraya başka ne deneyebiliriz? Şöyle bir fotoğraf vardı. Bunu da ben kendi laptopumda ürettim. O yüzden çok kaliteli değil. Arabanın rengini kırmızı yap diyelim. Basit bir prompt yazdım arkadaşlar. Devam dedim. Bakalım hala üretebiliyoruz mu? Üretebiliyoruz. Oo çok güzel. Çok güzel. Bakar mısınız? Mükemmel vallahi. Ve kadının yerine kadını sil ve bir yazabilsem. Kadını sil ve arabanın yanına büyük bir aslan ekle. Deneyelim. Ne olacak? Ya çünkü birden fazla işlem yapıyor arkadaşlar. Yani bu 17.7 saniye diyor ya. Gerçekten mükemmel bir hız. Bunları yapmak kolay değil yani. Muhtemelen H100 GPU çalışıyor şu an arkada bizim için. Evet çok güzel. Gördünüz mü? Mükemmel. Yani bayağı bir şey denenebilir arkadaşlar. Eğer denemem istediğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Bakayım hani videoyu kapatacağım ama şöyle farklı ne deneyebiliriz? Tamam bir de şunu deneyeyim. Bakın burada bir şey var. Şimdi bunu ekledim. Tamam mı? Hı. Bir de burada bir fotoğraf eklemiştim. Şunları, bu kıyafetleri yani siz bununla ilgili para da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu modellere kıyafet giydirme diye bir konu var. Araştırırsanız bulursunuz. Bununla ilgili de gelir elde edebilirsiniz. Onu deneyeceğim. Foto 1'deki kadın, foto 2'deki elbiseyi, ayakkabıyı diyelim ve çantayı giyer mi? Giysin diyelim ya anlar herhalde. Tek tek yazmayalım ayrı ayrı. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Normalde Nano Banana Pro güzel iş çıkarmıştı. Bunların hepsini algılamıştı ama vay güzel. Çok güzel. Yani şurada bir koluna taksa iyiydi ama dur onu da deneyeceğim. İngilizce deneyeceğim bu sefer. Ama çok güzel. Gerçekten başarılı ya. Flux 2.
Yani Z-Image'ı test ettim ama Z-Image'dan çok daha iyi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani kurarsanız bunun bir önceki videomda anlatmıştım nasıl kurulum olduğunu. Onu gösterdim size. 9B'yi kurursanız çok daha kaliteli. Eğer ekran kartınız yetersizse 4B olanı da kurabilirsiniz. Şimdi bir tane daha tıklıyorum. Nasıl olsa kredimiz var. Bakalım. Biraz önce bir deformasyon gördüm de o yüzden tekrardan tıkladım. Run dedim ve üretime başladı. Burada hazır şeyler de varmış. Bakın buradan test edebilirsiniz. Yani nasıl kullanmanız gerektiğini burada az çok gösteriyor. 3 fotoğraf eklemişler burada. Evet. Yani şu olayı bir tam yapamıyor ama muhtemelen benim fotoğrafımı tam algılayamıyor da olabilir. Ama genel itibariyle çok güzel. Genel itibariyle çok güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler için nerede ücretsiz bir uygulama var. Genelde onları bulup tanıtıyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.